Ben Özer. Bu hafta sizlerle beraber Çamkoru Tabiat Parkı'na geldik. Burada Yaza Merhaba kamp etkinliğine katıldık. Kamp yeri etkinliği sayfasından ulaştık. Kamp yeri Telegram sayfası var. Orada gördüm. Ondan sonra onların Instagram sayfasında da aynı şekilde benzer bilgileri bulduk. Sonrasında bir WhatsApp grubu oluşturdular. Bir kayıt formunu doldurduk. O kayıt formuyla beraber geldik. Bu arada bu bizim ilk katıldığımız kamp etkinliği. Kampımız değil tabii ki ama kamp etkinliğimiz. Açıkçası organizasyon, oluş şekli oldukça profesyonel geldi bize. Sosyal medya üzerinden insanların bu şekilde organize olabilmeleri, gelebilmeleri etkileyiciydi. Ama bu genellikle çadır, şu anda yaklaşık olarak 3 tane çekme karavan var burada. 2 tane motokaravana benzer bir karavan geliyor. Onun haricinde karavanla gelen çok olmamış. Normal zamanlarda zaten burası karavan kampına ve çadır kampına açık. Kamp alanına ulaştık. Burası karavancılar için ayrılmış bir alan ama bungalov evlerinin olduğu yer aslında. Farklı bölümler var sanırım. Şu an birden fazla etkinlik oluyor. Oldukça geniş bir alan. Yolu da düzgün, nispeten diğer tabiat parklarına göre yolu da oldukça düzgün bir kamp alanı. Özellikle Ankara civarında oturan ve doğayla buluşmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir kamp alanı. Kendi adıma ben hoşlandığım kamp alanı. Evet, kamp çocuklarına çikolatalı muz ikram bir tane derdi. O benim. Bir de bundan da var. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar açar bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Telli turnağın söküm gelir, inci mercan hüküm gelir. Elvan kokun gelir, yar oturmuş ele başı. Ah külü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Yayladan gel, al gel yayladan, kesme ümidini Kadir Leyla'dan, Kadir Leyla'dan. Rüsül Hasan darlı geçilmez, Hasan darlı geçilmez. Soğuktur suları Hasan, intihası. Arkadaşlar, bugün kamptaki ikinci ve son günümüz. Birazdan toplanmaya başlarız. Kahvaltımızı yaparız. Gölge yürüyüşü yapacağız. Burada size trekking rotalarını da gösteririz. Kampların olmazsa olmazı ne yapıyoruz? Semaver yapıyoruz. Dün akşam yaklaşık 2 saat yağmur yağdı. Haziran'ın 4'ünde değil mi? O yüzden kuru olan her şey tekrar ıslandı. Semaverde çay kırmızı çizgimizdir. Kuşlar sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep öttü. Çok güzel dostluklar elde ettik. Burada Mustafa Acar abi, Mehmet Beyler Ankara'dan gelen ekiplerin arasında vardı. Dün akşam hoş bir sohbetimiz vardı ateş başında. Normal zamanda bu kadar kalabalık olduğunu zannetmiyorum. Bu etkinlik özelinde bir kalabalık var. Burası bizi karavan için koydukları yer ama hafta sonu geldiğimizde veya başka bir zaman geldiğimizde burayı yine park etmek zorunda olur muyuz? Yoksa diğer çadır kuran arkadaşların yanındaki yerlere park edebilirsek. Aslında orman bayağı geniş. İçerilere doğru bayağı alan var. Bu alanların kullanılır mıyız bilmiyoruz. Çıkarken bir sorarız olmadı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşırız. Şu anda tabii ki bu yoğunluktan dolayı biz çıkamayız şuradan. Şurası karavanların bulunduğu bölüm. Şurası şu anda çadırların bulunduğu bölüm.
Şu da pazar gününün ve Yaza Merhaba kampının çıkmazı. Bizim millette biraz başkasını düşünmeme problemi var. Empati yeteneğimiz az. Yani acil bir şey olsa şurada insan başkasını bulana kadar bayağı zorluk çeker. Rahat rahat çıkamazlar yani. Şurası kamp alanı. Gördüğünüz gibi. Bayağı geniş bir alan yani insan yoğunluğunu kaldırabilecek bir genişlik. Burası ileri doğru devam ediyor şu bölüm. Şuradan kamp yerleri de var. Arabayla oraya kadar da gelenler vardı, dün gördük. Asıl geldiğimiz yolda şu. Otoparkı normal aktiviteler için yeterli büyüklükte. Ancak böyle bir aktivite için biraz zorlanmış gibi. Sizinle beraber azıcık yürüyelim şu tarafa doğru. Bu bizim geldiğimiz yol. Aynı zamanda çıkacağımız yol. Tek yol var buraya giriş ve çıkış için. Çok yol bozuk değil. Çok yumuşak da değil. Yani normal herhangi bir araçla gelinebilir buraya. Oldukça değişik kuşlar var. Burası Tabiat Parkı'nın girişi olarak başlıyor. Şurası. Ana yoldan girdiğimiz zaman yaklaşık bir 200 metre sonra şu kapıya ulaşıyorsunuz. Giriş ücretini orada veriyorsunuz. Bize kaç gece kalacağımızı sordular. Haziran 2022'de karavan için 80x2, 2 gecelik 160 lira verdik. Şimdi bir kahvaltımızı yapalım. Toplanalım yavaş yavaş. Ondan sonra tekrar sizi göl tarafına, yani yolun diğer tarafına götürürüz. Suyumuz mu bitti? Bitmesin diye mi? Yürüyüş olsun diye. Arkadaşlar bu suyu az önce çeşmeden doldurduk. TDS değerini göstereceğim size. Çamkoru Tabiat Parkı'nın suyu. Rengi biraz değişik ancak görüyorsunuz 32'de sabitlendi. TDS değerlerinde şöyle bir durum var. 0 ile 50 arası içilebilir değer olarak gösteriyor. Nesne'nin suyuna bakıyorum. Yanımıza getirdik. 78. Kampın diğer tarafına da bakalım. Hadi gel. Orada da insanlar varmış bak. Günaydın Miray. Gözün bir rakun fotoğrafı varmış. Aa, rakun. Ama biz bunu kendimiz yapıştırdık rakunu. Hı? Çok güzel olmuş ama. Evet. Evet şu anda kamp alanından göle bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu kadar kalabalık bir yer olunca çıkmakta zor oluyor tabii ki. Evet arkadaşlar şu an Elif'le göle doğru yürüyoruz. Çamkoru Tabiat Parkı'nda balıklarıyla çok güzel olduğu söylenen göle doğru. Özüm'ün yine arkadaşının verdiği motivasyonla yürüyoruz. Çocukların şöyle bir psikolojisi var. Tek başına olunca bir çocuk yürümüyor ama arkadaş bulursanız yanına kesinlikle bir yere götürmek konusunda ikna edebilirsiniz. O yüzden karga bulunmalıydı. Onların da dediği gibi gidin akranı bir arkadaş bulup Ha, mümkünse tabii daha iyi varsa çocuğunuzu satın birine. sonra gezin. Tabii ki öyle değil. Her şeyi çocuklarla beraber. Göle doğru yürümeye devam ediyoruz. Burası Tabiat Parkı'nın girişi. Burada alan bilgileri var. Çamlıdere sınırları içinde. Çadırlık kampçılık, olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, yıldız gözlemi, oryantelik, izcilik aktiviteleri uygundur. Sağ içerisinde kır kahvesi, WC, giriş kontrol noktası ve voleybol sahası yer almaktadır. Girişi şurada. Tam girişi tamamen yolun üstünde değil. Biraz içeride kalıyor. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Orada göreceksiniz. And the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Manzara da gerçekten çok güzel. Tamamen çam ormanlarıyla dolu bir dağ var. Farklı farklı ağaçlar da var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çamkoru Gençlik ve İzcilik Teslim Alanı var. İzcilik Eğitim Tesisi var. Çamkoru Gençlik Kampı. Ve ana yolun girişi şurası. Bu taraf Çamlıdere tarafından gelen yol. 500 metre tabelası var şurada. Çamkoru Tabiat Parkı'nın.
Göl de tam şu tarafta. Şu yol tarafından girişte. Arada geçen yoldan karşıya geçip Çampolu Gölü'ne geldik. Göl kenarında doğal olarak suya girmek ve ateş yakmak yasak ama fotoğraf çekmenin de yasak olduğuna dair söylenti. Balık tutmak da yasak. Yürümek yasak değil. Yürüyebiliyorsun. Yürünebiliyor. Yürümeyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Su, ateş, piknik vesaire konusuna katılıyoruz ama fotoğraf çekmenin yasak olmasını kabul etmiyoruz. Sonuçta her yerde herkes fotoğraf çekebilir. Çok güzel korunmuş bir gölet. Çeşitliliği var gibi görünüyor. Hem bitki çeşitliliği, ağaç çeşitliliği anlamında hem de hayvan çeşitliliği anlamında. Gölde balıkları görebildik en azından. Kurbağa gördük, farklı. Yeşil kurbağa gördük. Ben ilk defa yeşil, böyle fosforlu yeşil kurbağa gördüm. Bu da güzeldi. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Biz sana iğne batıracağız. Burada ne var? Anlayamadım. Burada ne var? Anlayamadım. Özer'cim merhaba. Niye böyle üzgünsün ya da yorgunsun? Kötü müsün? Kampın son ve en challenging görevi. 2 maske taktığına göre pis bir iş yapacak olsa gerek. Benim de pisim zaten de şu anda. Eldivenleriniz yok Özer Bey. Ellerim zaten eldiven gibi şu anda. Peki girdi. Hoşçakalın. Geliyor. Ellerini yıkasın yani. Çünkü maske işe yaramıyor ya. Yaramıyor. Korumuyor mu çift maske? Şu maske ya da bir N95'te girmeyi kullanıyorum. Bir kampımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Az önce yolculuğumuzu bitirdik. Şimdi ortalama değerleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kampta 231 kilometre yapmışız. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 10.2 litre ve 23.6 litre yakıt yakmışız. Şu anda Haziran'ın 6'sı bugün. Tarihte yaklaşık olarak 1 litre mazot 26 lira civarında. Her gün değiştiği için tabii ki değeri paylaşmak da çok doğru değil ama bu kampta yakıt olarak ne kadar harcadığımızı hesaplarsak 23.6 çarpı 26 dersek yaklaşık 610 TL civarında bir yakıt parası vermişiz. Normalde araç ortalaması 5.5 lira civarında. Ancak çok yokuşlu ortamlarda yani gittiğimiz kamp alanı bulunduğumuz yere göre biraz daha yüksekteydi ve çok fazla yokuş çıkmak zorunda kaldık. Yokuş çıkarken ister istemez biraz daha hızımızı düşürmek zorunda kalıyoruz. Sonrasında hızımız yokuş aşağı inerken bunu telafi ediyoruz ama yakıt olarak aynı telafide olmuyor. Yani o anlık olarak 13 litre 14 litre belki 15 litre yakıt yakıyoruz yokuş yukarı çıkarken. Ancak yokuş inerken 0 litre yakamıyoruz. Karavanın ağırlığından dolayı. O da bir dezavantaj olarak görünüyor.